Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için başka hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız, tamamen tarifi bana ait olan içi un helvalı, kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye tarifim var. Üstelik sıvı yağla yapabileceğiniz şahane bir tatlı. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle un helvamızı yapmakla başlıyoruz. Uygun bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı unumuzu alalım ve ocakta unun kokusu çıkana kadar ve kavrulana kadar pişirelim. Unun rengi döndükten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Unumuz kavrulduktan sonra bir kenarda soğutuyoruz. Hemen şerbetini yapıyoruz. 1 su bardağı toz şekeri, 1 su bardağı suyumuzu karıştıralım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatalım. Uygun bir tenceremizin içerisine kurabiye hamurumuzu yapmak için 2 adet yumurtamızı kıralım ve 1 çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. 1 paket 5 gram olmak üzere toz vanilyamızı ekleyelim ve el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. İlk aşamada 1 yumurta ekledim. Şimdi ikinci yumurtamı ekledim. Ve el çırpıcısıyla bu malzemelerimi karıştırıyorum. Sonrasında mikserle yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpıyorum. Sıvı yağlı kurabiye hamurunu yaparken mutlaka çırpmanızı tavsiye ederim. Pürüzsüz bir kıvam olması için ve kıvamı lezzetli olması için bu aşama çok önemli. Yumurta, şeker ve toz vanilyayı çırpalım. Rengi açılana kadar, krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Ben yaklaşık 4-5 dakika kadar çırptım. Bu şekilde rengi açıldıktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 3,5 su bardağı un ekliyorum. Bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve elimle tüm malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan, yumuşak, orta sertlikte bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Sıvı yağlı kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmayalım çünkü yağını salar ve güzel istediğimiz kıvamda toparlanmış bir kurabiye hamuru elde edemeyiz. O yüzden kıvam aldıktan sonra yoğurma işlemini hemen bırakalım ve şekil vermeye başlayalım. Kavrulmuş unumuz soğuduktan sonra elekten geçirelim ve üzerinde kalan topak topak un parçalarını da ezip o şekilde eleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıralım. Sonrasında şerbetli suyumuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. 50 gram tereyağı ekliyorum. 50 gram tereyağımız oda sıcaklığında olmalı. Ve şerbetli suyumuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde tarçın ekleyelim. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama tarçın un helvasına çok yakışıyor. Güzel bir aroma veriyor kurabiyeye de. O yüzden ben ekledim. Tarçını da ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Koyu kıvamlı un helvasını hazırladık. Şimdi kurabiye hamurumuzu 2 yağlı kağıdın arasına alalım. Ve merdane yardımıyla ince bir şekilde açalım. Kurabiye hamurumuzu ince bir şekilde açıyoruz. İçerisine iç harcı koyacağımızdan dolayı dışı kıtır, içi de çok lezzetli bir un helvası tadı olacak. Bu aşamaları hızlandırıyorum ki sizler de sıkılmayın. Hem de her aşamasında bu arada görmüş olun diye hızlandırıyorum. Kurabiye hamurumuzu ince bir şekilde açtıktan sonra kenar kısımlarındaki fazla olan parçaları bir bıçak yardımıyla düz bir şekilde keselim. Hamurumuzun kenar kısımlarını düzledikten sonra un helvamızdan parçalar koparalım ve yerleştirelim. Bu şekilde silindir şeklinde olacak haliyle
sarıyoruz hamurumuzu, içe doğru katlıyoruz. Ben ince bir şekilde lokmalık olarak rulo şeklinde yapmak istediğim için bu kalınlıkta yaptım. Dilerseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Bu şekilde şekil verdikten sonra alt kısmını bıçakla keselim. Sonrasında dilimler halinde bölelim. Dilerseniz küçük küçük, dilerseniz benim yaptığım gibi büyük olarak da kesebilirsiniz. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 30 adet un helvalı dolgulu kurabiyeler elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz her iki malzemenin de malzeme ölçülerini 2 katı arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim ve kurabiyelerimizin üzerine Hindistan cevizine bulayalım. Kurabiyelerimizin üzerine Hindistan cevizini buladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar, hafif çatlayana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz yaklaşık 20 dakikanın sonrasında fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel kızardı ve çatladı. Şimdi hemen bir sunum tabağıma diziyorum ve sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizlerin isteği üzere hem bir ısırık alarak hem de elimle bölerek kıyırlığını ve kıtırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına kıymetli düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime düşünceleriniz fikir olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.